Herkese merhabalar. Bilpro gibi Moodle ile dersleri oyunlaştırma webinarına hoş geldiniz. Bugün sizi oyunlaştırılmış eğitimin muhteşem dünyasıyla tanıştıracağız. Bizi bir araya getiren şey ne olduğunu merak ediyorsanız size Avrupa Birliği'nin Erasmus programı aracılığıyla Innovate projemize yatırım yapmayı seçtiğinizi söyleyeceğim. Innovate projesi İtalya, Türkiye ve Romanya'dan 4 kurumdan oluşan uluslararası bir konsorsiyum tarafından mesleki eğitim öğretmenlerinin derslerin çekikliliğini ve öğrencilerin motivasyonunu artıran cazip öğrenme deneyimleri oluşturma konusunda güçlendirildiği yenilikçi bir dijital eğitim ekosistemi geliştirmek amacıyla uygulanan bir projedir. Konya Türkiye'den bir ortak olarak Konya İl Eğitim Müdürlüğümüz uygulama örnekleri sunarak mesleki eğitim öğretmenlerine kendi oyunlaştırılmış öğrenme kurslarını oluşturma için rehberlik etmek üzere seçkin konumuzda bu toplantıyı başlattı. Sözü konumuza vermeden önce bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor ve dijital eğitim ekosistemimizi bir profesyonel gibi kullanmak için faydalı bilgiler bulacağınızı ümit ediyoruz. Değerli konuğumuz, zaman ayırdığınız ve ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşma davetinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bay Durmaz, Şifa Hatun Meslek Lisesi'nde görev yapan bir öğretmendir. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Lütfen bize derslerinize oyun unsurlarını ne zaman ve neden eklemeyi tercih ettiğinizi anlatabilir misiniz? Tabii ki anlatabilirim. Meslek derslerine oyun unsurlarını eklemeyi, genellikle öğrencilerin ilgisini çekmek, konuları daha etkileşimli hale getirmek ve pratik uygulamalar yapmaları için düşündük. Bu amaçla tercih ediyoruz. Öğrenciler teorik bilgileri oyunlar aracılığıyla daha iyi anlayabilir ve uygulayabilir. Biliyoruz ki meslek lisesi öğrencilerimizin akademik seviyeleri diğer lisedeki öğrencilerimizden daha az. Bu yüzden onları derslere motive etmemiz gerekiyor. Bunun için biz oyunla derslere motive etmeyi düşündük ve bu yüzden oyunlarla öğretme yöntemini tercih ettik. Evet. Dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor sürekli ve eğitimde de sürekli yenilikçilik var. Ve işte dijital platformlar, ücretsiz olarak materyalizasyon platformlar var. Evet. İşte buz kırma etkinliği vesaire gibi etkinliklerle dersleri başlatmak etkili oluyor diye düşünüyorum. Evet, çok etkili oluyor. Öğrencilerimiz de dijitale zaten meraklılar. Çağımızın gereği olan işte cep telefonları, internetten kaynaklı. Aşırı ilgi duyuyorlar buna. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi isterseniz ikinci soruya geçeceğim. Oyunlar dersin hangi aşamasında uygulanabilir? Bu konuda bize deneyimlerinizden aktarabilir misiniz? Tabii ki oyunlar aslında bir dersin her aşamasında uygulanabilir. Bu sınıfın durumuna göre, öğrencilerin o andaki motivasyonlarına göre değişir. Bir de dersin konusuna göre de değişir. Bazı derslerde ilk başta yapabileceğimiz, dersin ilk başlarında yapabiliriz. İşte bu ice breaking dediğimiz buz kırıcı şeklinde yapabiliriz. Öğrencilerin derse, o konuya motivasyonu sağlamak amaçlı yapılabilir. Evet. Dersin ortasında yapılabilir. Çünkü belli bir müddet sonra biliyorsunuz öğrencilerimiz motivasyonlarını kaybediyorlar, dikkatleri dağılabiliyor. Tekrar dikkatlerini toplamak amaçlı yapılabilir. Veya dersin en sonunda tüm dersin veya o konunun değerlendirilmesi için bir geri dönüt alma amaçlı uygulanabilir oyunlarımız. Evet, mesela benim aklıma gelen de Kahoot gibi, Quizzes gibi mesela uygulamalar var. Hiç Kahoot falan kullandınız mı? Tabii arada kullanıyoruz, dersin konunun durumuna göre kullanıyoruz. Evet, teşekkürler. Bu aşamalar için hangi oyunlar sizce uygundur? Yani hangi oyunları biz bir dijital ortamda uygulayabiliriz? Aslında birçok oyun uygulanabilir. Yani başlangıç aşamasında kavramları pekiştirmek için quiz oyunları veya interaktif simülasyonlar uygulanabilir. Orta aşamada problemleri çözmek için takım tabanlı oyunlar, yani öğrencilerin birlikte oynayabileceği, ki bunu çok seviyorlar. Birlikte gruplaşarak oynadıkları zaman bir de birbirleriyle yarışa girmiş oluyorlar. Evet. Bir diğeri ise dersin sonunda ise proje tabanlı oyunlar ve simülasyon öğrencilerin öğrendikleri uygulamalarına yardımcı oluyor. Bu yine dediğimiz gibi dersin konusuna göre, öğrencinin isteğine, talebine göre. Bazen de mesela bazı oyunlar açıyorsunuz, o esnada oynamak istemeyebiliyorlar. Evet. Farklı bir çalışma yapmak isteyebiliyorlar. Bence sınıflar aktif olduğu için öğrencinin de talebine göre bu değişebilir. Evet. Yani dediğiniz gibi öğrencilerin ilgisine göre, o anki ruh haline göre işte atıyorum hani dediğiniz gibi bir yarışma ortamı olabilecekse, motivasyonu yüksekse hani onları Kahoot gibi, Quizzes gibi uygulamalar kullanabiliyoruz ya da işte online kim milyoner olmak ister ya da adam asmaca vesaire gibi oyunlar değil mi? Evet. Onlar da dersin farklı aşamalarında kullanılabiliyor. Evet. Ve öğrenciler belirttiğiniz gibi takım oyunlarını daha çok seviyorlar anladığım kadarıyla değil mi? Onlar yarışma ortamında bulundukları zaman daha bir rekabet ortamı oluyor ve derslere katılımları da artıyor. Evet. Teşekkürler.
verdiğiniz bilgiler için. Diğer sorumuz, öğretmenlerin oyun oluşturması için hangi teknik becerileri kazanmaları gerekiyor? Yani öğretmenler bu oyunları tamam buluyorlar ama ne tür becerilere sahip olmalılar ki sınıfta etkin bir şekilde uygulayabilsinler? Tabii ki bu özellikle interaktif oynayacağımız oyunlar bilgisayar üzerinden ve internet üzerinden olduğu için temel bilgisayar becerilerine sahip olması gerekiyor öğretmenlerimizin. Evet. Bunu da öğrencilere aktarabilir durumda olmaları gerekiyor. Oyun oluşturma platformlarını kullanabilecek, interaktif içerikleri entegre edebilecek, öğrenci ilerlemesini izleyebilecek ve gerektiğinde oyunları özelleştirebilecek temel bilgilere sahip olması gerekiyor. Günümüzde öğretmenlerimiz de buna aslında alışıklar çünkü bayağı bir genç öğretmenimiz var. Özellikle Türkiye üzerinde bunu söylersek öğretmenlerimizin artık 40 yaş altı bayağı bir sayımız fazla. Bunlar da internet, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletleri kullanabildiklerini öngördüğümüzde çok öğretmenlerimiz zorlanmıyor bunları yaparken. Evet. İşte 21. yüzyılda öğrencilerin kazanması gereken becerileri dikkate aldığımızda dediğiniz gibi öğretmenler zaten bundan farkında olduğu için kendilerini de bu derslere yönelik hazırlıyorlar ve en uygun dijital ortamda bulunan materyalleri seçip uyguluyorlar. Evet. Teşekkürler geldiğiniz için. Diğer bir sorumuz, hazırlık süresini ve sınıfta oyun oynama süresini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hazırlık aşaması zorlu mu ve sınıfta oyun oynarken hani devamlı oyun oynama üzerine sınıf ders işlemi yoksa dediğiniz gibi belirli aşamalarda oyun oynayıp ondan sonra farklı etkinlikler mi yapılıyor derslerinizde? Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yani aslında oyun saati diye ekstra bir saat ayırmak yerine dersin içerisinde öğrencinin dediğim gibi motivasyonu kaybolduğu anda onları yönlendirmek bizim için daha mantıklı oluyor. Evet. Oyun tabanlı dersleri planlamak, oluşturmak biraz zaman alabilir. Ancak bu süre öğrenci katılımını ve öğrenmeyi artırarak geri döner. Hazırlık süresi oyunun karmaşıklığına ve içeriğine bağlı olarak değişebilir. Sınıfta oyun oynama süresi ise genellikle dersin bir parçası olarak planlandığından normal ders süresi içinde değerlendirilir. Yani biz ekstra işte bir hafta boyunca oyun oynayacağız veya işte bir ay boyunca oyun oynayacağız demiyoruz. Onun yerine derse girdik, dersimizi anlattık. Dersin belli bir süresinde ve bazen başında daha önce söyledik, bazen ortasında, bazen sonunda ihtiyaca göre bir oyunu oynatabiliyoruz. Tabii bunun hazırlık süresi işleyeceğimiz konuya göre hangi oyun oynayacağımızı ders öncesinde planlamamız gerekiyor. Evet. Evet. Dediğiniz gibi bazı derslerin içeriğine de bağlı tabii. Dersin gerekliliklerine göre. Bazı dersler uygulama gerektirdiği için hani dersin başlangıcında işte bu tarz dijital ortamlardan faydalanmak öğrencilerin ilgisini çekiyor. Ama bazı derslerde aşama aşama gidip de hani başında, ortasında veya sonunda değerlendirme amaçlı kullanmak daha etkili oluyor diye düşünüyorum anladığım kadarıyla. Evet. Teşekkürler. Peki bu dijital ortamlar mesela velev ki dijital ortamlar buldunuz, öğrencilerinize aktardınız, atıyorum Learning Apps'tir, işte Kahoot'tur, Quiziz'tir. Bu tarz platformlara öğrencilerin girmesi için bir hesap oluşturmaları gerekiyor mu? Tabii genellikle gerekiyor çünkü onların ilerleyişini takip etmemiz gerekiyor veya o esnada oyunda ne yaptılar onu görmemiz gerekiyor. Şimdi 30-40 kişilik sınıflarımız var. Bu sınıflarda her öğrencinin ne yaptığını takip edebilmek için hesap oluşturup onların hesap derlemeleri, hesaplarındaki oyun işte puan toplamaları onları takip etmemiz gerekiyor. Bu yüzden öğrencilerimizin hesap oluşturması gerekiyor. Ama bu onlar için zor bir şey değil. Zaten sürekli yaptıkları bir şey. Evet, zaten hani Z kuşağı dediğimiz değil mi? İnternete, dijital ortama bizden daha çok hakim bir nesille karşı karşıyayız. Teşekkürler. Uyguladığımız derslerle alakalı simülasyon olarak bize bir tanıtım yapabilir misiniz? Mesela işte tablodur, işte adam asmacadır vesaire ya da farklı işte oyunları, dijital ortamda bulduğunuz oyunları sınıfta uygulama sürecinizle alakalı bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki ben biraz Şifa Hatun Sağlık Meslek Lisesi üzerinde bir örnek vereceğim. Biz öğrencilerimiz, tabii bunu biz oyunlar planlarken sadece kendimizde düşünmüyoruz. Öğrencilerimizi de bu iş içerisinde aktif tutuyoruz ve nasıl bir oyun olursa o derse karşı ilgilerinin artıp artmayacağını soruyoruz. Onlardan gelen dönütler üzerine yeni bir oyun geliştirebiliyoruz. Örnek verecek olursak mesela biz Şifa Hatun Sağlık Meslek Lisesi'ndeyiz ve öğrencilerin en çok zorlandığı ders bizim anatomi dediğimiz ders veya işte sistem hastalıkları dediğimiz ders. Birçok Latince kelime var. Bundan dolayı öğrencilerimiz o kelimeleri öğrenmekte zorlanıyorlar. Bununla alakalı tabu oyununun dijitalleştirilmesi konusu gündeme gelmişti. Öğrenciler bunu talep etmişti. İnternet üzerinden herhangi bir kelimeyi seçiyorlar ve diğer arkadaşlarına
o kelimeyi söylemeden, yasaklı kelimeleri söylemeden o hastalığı onlara anlatmaya çalışıyorlar ve semptomları anlatıyorlar. Ve diğer öğrenciler de bu semptomlardan yola çıkarak hastalığı tahmin ederek doğru hastalık ismini bulmaya çalışıyorlar. Bu mesela bizim öğrencilerimizin kendisinin önerdiği bir oyundu. Bunu dijital platforma aktararak öğrencilerin aslında sadece okulda değil, işte boş zamanlarında, evde de bu çalışmalarını, çünkü hesap oluşturdukları için ilerlemelerinde biz görebiliyorduk. Bu şekilde bir oyun hazırladık, tab oyununu dijital aktarmış olduk. Burada şöyle bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Mesela öğrenciler kendi bildiklerini de paylaştıkları için kendi birbirleriyle aktaran öğrenme de oluyor, değil mi? Tabii ki. Ve bu şekilde de aslında o süreçte de öğreniyorlar ve birbirlerinden öğrendikleri zaman da daha da motive olabiliyorlar aslında, değil mi? Aynen o şekilde. Evet. Scramble diye bir oyunumuz var. Orada da işte kelimeleri birleştirerek, daha doğrusu harfleri birleştirerek en çok daha uzun kelime oluşturan öğrencilerin daha yüksek puan almasını sağlayan bir oyunumuzdu bu. Mesela 10 tane harf size verilmiş, siz ondan mesela İngilizce dersi için düşünebiliriz. İngilizce kelime türetimi oyunu. Bu şekilde de Scramble oyununu İngilizce öğrenmeye aktarılmış dijital hali şeklinde düşünebiliriz. Bunu ders içerisinde mi uyguluyorsunuz yoksa hani bu Scramble'ın mesela dersin başında mı ortasında mı kullanıyorsunuz? Şöyle düşünüyoruz bunu, üniteyle ilgili kelimeler verildikten sonra, öğrenciler o kelimelerle çalışmalar yaptırıldıktan sonra o hafta sonunda veya o dersin sonunda kelimelerin tekrarı için hangi kelimeleri öğrenebilmiş öğrencilerimiz ve öğrendikleri kelimeleri, harfleri kelimelere dönüştürebiliyorlar mı? Buna bakmış oluyoruz. Yani bir nevi ölçme değerlendirme gibi oluyor aslında Tabii ki. aplikasyonda. Evet. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Diğer bir sorumuz, yazılım oyun platformu ücretsiz olarak kullanılabilir mi? Yani herhangi bir platform öğrencilerinize tanıttığınızda ücretsiz olarak kullanabiliyorlar mı? Ve oyun dijital ekosisteme entegre edebilir miyiz? Nasıl entegre edebiliriz? Mesela güzel oynanan oyunlar var, tatlı oyunlar var. Bu beğendiğiniz oyunları, dijital ortamda kolay bir şekilde entegre edebiliyor musunuz? Ya da halihazırda böyle bildiğiniz platformlar var mı? Atıyorum Learning Apps gibi vesaire. Tabii ki bunlar ücretsiz oyunu oluşturma platformları ve açık platformların sunduğu entegrasyon seçeneklerine bağlıdır. Örneğin skor uyumluluğu veya özel IP entegrasyonu gibi özellikle entegrasyon sağlanabilir. Evet. Bunlar ücretsiz bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunulabilir. Evet. Zaten genelde hani dediğiniz gibi öğrenci ve öğretmen olduğu zaman hani eğitim amaçlı kullanıldığında birçok platform belli bir seviyede ücretsiz olarak içerik sunuyor. Evet. Bu da öğrenciler ve öğretmenler için aslında bir avantaj oluşturuyor değil mi? Zaten ücretli olduğu anda bizim öğrencilerimiz uzak duracaktır. En ufak rakamları bile vermek istemez öğrencimiz. O yüzden ücretsiz olması gerekiyor. Ama bir taraftan da puanlama yapmamız gerekiyor ki öğrencinin oyuna karşı ilgisi olsun. Oyuna da motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Çünkü belli bir süre sonra oyunu yapamayan öğrenci, diğer arkadaşlarından geride kalan öğrenci oynamak istemeyebiliyor. Bu sefer de işte şu kadar puan alan öğrencimize işte şöyle bir hediye, motivasyon artık neyse o anki sizin bir öğretmen olarak planlayacağınız şeylerle dikkatini çekebilirsiniz. Bu seviyede oyunu da tabii öğrencilerin hani ilgi ve ihtiyaçlarına göre seviyesinde ayarlıyorsunuz zaten değil mi? Tabii. Yani, Evet. ki motivasyonlar. Level 1, level 2 şeklinde, yani level şeklinde bölüm bölüm ilerlemelerini sağlıyoruz. Anladım. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Peki bu platformlar, kullandığınız platformlar sonuçları toplamanıza yani geri dönüt almanıza izin veriyor mu? Sonuçları da hangi şekilde entegre ediliyor veya nihai not için dikkate alınıyor mu? Öğrencilerin başarısı için. Tabii ki sonuçları zaten daha önce söylemiştik, toplayabiliyoruz. Onların vermiş olduğu cevaplar, işte oyundaki aktif olma durumlarına göre, çünkü hesapları vardı zaten. Oradan bu toplam sonucu çıkarabiliyoruz. Ne kadar çalıştılar, kaç soruya cevap verdiler, kaçına yanlış cevap verdiler. Grup, eğer oyunlarımızda grupla da oynanabiliyor, arkadaşlarla birlikte de oynayabiliyorlar. Grup içerisinde ne kadar faal olduklarını görebiliyoruz ve bunları da değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz. Teşekkürler. Peki bu velev ki sizin oluşturduğunuz bir oyun var diyelim ve bunu da platforma aktardınız. Bu oyunları başka bir öğretmen kullanabilecek şekilde mi oraya yüklüyorsunuz? Ve oyuna nasıl erişebilirler onlar da? Tabii ki bu ücretsiz platformlarımızdan öğretmenlerimiz buna ulaşabiliyorlar. Kendileri ekleme de yapabiliyorlar. Yani soru ekleyebilirler. Çünkü platform buna müsaade ediyor. Kendileri ekleyebiliyorlar, yeni soru oluşturabiliyorlar. Kendi dersleriyle alakalı konuları oraya yükleyip entegre edebiliyorlar. Bunun için de herhangi bir ücret ödemiyorlar. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet, bu son sorumuzla da webinarımızı kapatacağız. Moodle ile dersleri oyunlaştırma webinarımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Verdiğiniz değerli bilgiler de umarım öğrencilerimize ışık tutar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.